Başkanım hoş geldiniz. Again, please. The new coach is a tactic man, so I think directly when he come, he have another feeling, like really different, like Sergen, and he tries something new. And when we look the result, he's good for the team, so it's good for the players too. Tabii yeni hocamız tam bir taktisyen. Takıma gelmesiyle çok farklı bir hava kattı. Sergen hocamızdan biraz daha farklı bir futbol anlayışı var. Bu da beni heyecanlandırdı aslında. Takım da buna bir nebze ayak uydurdu diyebiliriz. Şu anda sergilediğimiz performans sanırım bunun eseri. I don't think, because this give more power for the team. Because I think for Alanyaspor, it's the first time they are leader in the first league. It's long time at the club, so the fan they are proud, and they come more now in the game, even away game. The last game there was a lot, and we appreciate. So it's good for the team. I think it's positive. Ben ekstra bir baskı uyguladığını düşünmüyorum. Baskı altında olduğumuzu düşünmüyorum. Aslında bu bizi daha çok motive etti. Çünkü Alanyaspor tarihinde, Alanyaspor kulüp olarak hem tarihinde hem de futbolcular kariyerlerinde pek sayıda olmasa da ilk defa lider pozisyonda oluyorlar. Bu da bizi heyecanlandırıyor, daha fazla motive ediyor. Taraftarlarımız da buna dahil. Son maçta gördünüz mü bilmiyorum, deplasman tribünümüz ne kadar doluydu. İçerideki bu maçta öyle olacağına inanıyorum. I think this game we start maybe with a little bit pressure because it's a big team. We don't forget, and it was the game to stay in the first position. So we learned something new about the team. After the first goal, we was positive because we was feeling we have some opportunity to come back. So yeah, now I think all the players we have a new mentality and we work differently. So that's why we come back like this. Evet, Fenerbahçe tabii büyük bir takım büyük bir takım olduğu için biz öncelikle onlara saygı duyarak başladık. Biraz daha oyunu kontrollü başladık. Biraz daha geride bekledik o maçta. Fakat bir özelliğimizi daha keşfettik. Belki de ön tarafta baskı yaparsak, pozitif kalırsak, birbirimize inanırsak bu tarz maçlarda geri dönüşleri sergileyebileceğimizi düşündük. I think first of all we have to be focused on Sivasspor because they are a good team too. And when we look the last result for Alanyaspor, the first step is this one before Beşiktaş. But we know Beşiktaş away game is hard. Every year for Alanyaspor it was hard. Sometimes we lose in the last minute, but I hope this year we're going to be the winner this time. Elbette Beşiktaş maçı bizim için önemli bir maç, zor bir maç. Fakat bunun öncesinde bizim için daha önemli olan bir maç var. Sivasspor maçı. Rakibimizi izledik, son maçını gördük. İyi bir takım onlarda. Zor bir mücadele oynayacağız cumartesi günü. Öncelikle buna odaklanmamız lazım. Ama dediğim gibi Beşiktaş bizim için zorlu bir rakip. Özellikle deplasmanda oynadığımız maçlarda hep şanssızlık. Ya kötü oynadık ya da rakibimizden son dakika golleriyle mağlup olduk. Ama bu sefer şeytanın bacağını kırıp galip gelen taraf biz olmak istiyoruz. Since years we score a lot of goals. Since Wagnerlov was here, Papi Cissé come. Every year we have a lot of chance to score. Even I think we can score more when we look some games. So about this we stay really positive. I hope this is going to contribute because we need to stay in the first position. This is really important to score. So we will see now how this is going to go. Aslında Alanyaspor takım olarak hücumcu bir takım diyebiliriz. Çünkü ilk seneden beri buradayım. Wagnerlov buradayken ardından Papisis ile birlikte bizim maçlarımız sürekli gollü geçerdi. 3 tane yerdik, 4 tane atardık. 2 tane yerdik, 3 tane atardık. Biz takım olarak hücumcu bir takımız. Şu an 1. pozisyondayız. Bunu biraz da gollere borçluyuz. Umarım bundan sonraki süreçte de bol gol atıp kazanarak ligin zirvesine kalmayı başarırız. About this I don't really know because I stay focused on the season. And I think for me, I always think about Alanyaspor. So this seems 3 years I'm here. So if I can stay more, I will stay more. So this depends of my performance too, and about the president too. So we will see about in the end of the season.
Elbette şu an için odaklandığım tek konu futbol. Şu an futboluma odaklanmış durumdayım. Takımımız iyi pozisyonda. İyi bir süreç geçirmek istiyorum. Ama elbette önceliğim Alanyaspor. Benim burada 4. sezonum. Başkan Bey'le zaten bir iki görüşme gerçekleştirdik. Her şey olumlu olursa onlar için de benim için de elbette kalmayı tercih ederim. For me, Cisse, of course, because yes, he is one of my good friends here, and he always score like crazy goals. If we look in England, even here, sometimes we think he miss and finally he score, and when you have to score, he miss. So, so for us, it's funny, and yes, he's a good player. So for me, Cisse. Elbette benim söyleyeceğim isim Papi Cisse. Çünkü hem burada benim takım arkadaşım, iyi bir arkadaşım aynı zamanda takım dışında da. Kendisinin çok değişik bir kariyeri ve değişik golleri var. Kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bazen bakıyorsunuz tam golü kaçırdı derken enteresan bir şekilde golü atıyor. Tam bazen diyorsunuz ki aha golü attı. Bu golü de kaçırıyor. Sanırım kolay gol atmayı sevmiyor kendisi. Ama dediğim gibi iyi bir golcü. Kariyeriyle kendisini kanıtlamış bir oyuncu.